Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün şahane bir tatlı yapacağız. Bayram tatlımızı yapalım. Sadece bir pet şişe kullanarak şeklini veriyorum. Her bir tanesi bir lokmalık. Şahane bir lezzet ve çok güzel görünüyor. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 tane tam yumurta, 1 yumurta akı, 1 yumurta sarısını yüzeyine sürmek için kenara ayıralım. 1 dolu yemek kaşığı pudra şekeri, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı irmik, 1 paket vanilya şekeri ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Onu size hemen göstereyim. Çok eklemeyin. Bakın, çok hafif tepeli kabartma tozu ve yarım çay kaşığı kadar karbonat kullanacağız. Yarım çay kaşığı, videoda dikkatli bakarsanız çok yoğun kullanmayın. Yarım çay kaşığı yeterli. Üzerine biraz limon damlatıyoruz. Aktif hale getirip onu da tatlımıza ekleyelim. Bunu neden eklediğimin cevabını da videonun içerisinde anlatacağım size. 1 tane portakal kabuğu rendesi veya limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. Diyorsanız ki ikisini de istemiyorum, sade de yapabilirsiniz veya 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın da ilave edebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize bırakıyorum. Hepsini spatulamızla kısa bir süre karıştıralım. Daha sonra unumuzu ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuralım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, irmik sıvıyı çeken bir malzeme. Dolayısıyla unu ekleyip mesela 2 su bardağını ekleyip iyice bir yoğurun. Baktınız ki çok cıvık, biraz daha takviye yapın. Yani irmik sizi yanıltabilir. O yüzden bir bekleyin, tamamen çekip şişsin. Daha sonra un takviyesi yapın. Bende 2,5 su bardağı tam denk düştü. Ve tatlımıza şekil vermek için bir tane pet şişe kullanacağız. Bu pet şişenin tam uç kısmını keselim. O kestiğimiz kısmı da böyle bıçakla kestiğimiz için kolay yerinden kestik. Bir makasla da o ağız kısmına yakın yere gelinceye kadar temiz bir makasla düzeltip hazırlayalım. Yani hem elimiz yaralanmasın hem de kalıbı çıkarırken çok kolay oluyor. Ve tezgaha yoğurduğumuz tatlı hamurumuzdan biraz alalım. Şöyle bir elimizde düzeltip oklavayla da bir düzeltebilirsiniz. Düzeltmeseniz de olur. Ve o kesmiş olduğumuz pet şişenin ağız kısmıyla tatlılarımızı tek tek çıkaralım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, bu kadar küçük bir kalıp zaten piyasada neredeyse yok diyebilirim. Ve hepinizin elinin altında bulunabilecek bir malzeme, bir pet şişe. Bu tatlılarımızın neden böyle bir tane lokmalık yaptım? Biliyorsunuz bayramda misafirleriniz diyor ki yok tatlı almayayım, çok yedik almayayım. Ama bunlar o kadar minik ki Türk kahvesinin yanına bir taneye inanın ki kimse yok demez. Bir de hazır gibi, makineden çıkmış gibi oluyor. Bakın, bir tepsimizi bitirdik. Yüzeyine sürmek için 1 yumurta sarımıza 1 yemek kaşığı süt ilave edip açalım. Onu da bütün tatlılarımızın üzerine güzelce sürelim. Arzu ederseniz tam ortasına bir Antep fıstığı da yerleştirebilirsiniz. Olmasa da olur ama olursa daha bir şık görüntü oluyor. Veya fındık da olabilir. Ve bütün tatlılarımız inci gibi, sanki makineden çıkmış gibi fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında yaklaşık bir 35 dakika pişmeye yollayalım. Şerbetimiz için gerekli malzemeler: 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı şeker, 1 ince limonu ocağa alalım ve kaynamaya bırakalım. Bakın, şerbetimizi şöyle bir 2 dakika kadar kaynatalım ve ocağın altını kapatalım. Bu aşamada yarım su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu ilave edelim. Şayet siz diyorsanız ki portakal suyu eklemek istemiyorum, o zaman 2,5 su bardağı şekerle 3 su bardağı suyu 3 dakika kaynatıp hazırlayın. Bunu da ben süzgeçten süzüyorum ki şerbetimiz pırıl pırıl olsun. Portakalın o taneleri kalmasın. Sapsarı mis gibi portakallı şerbetimiz hazır. Portakal suyunu ekleyince bırakın, kaynatmayın. Ve tatlılarımız 30 dakikanın sonunda pişmişti. Böyle
Altı ve üstü güzel kızarmış olsun. Fırından çıkarıyorum. Şöyle bir bekliyorum. İlk sıcağının geçmesini bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Bir pet şişeyle yaptık. Sanki bunu bir pastaneye yaptırmışsınız sanacak misafirleriniz. Şöyle bir hemen gösteriyorum size. Hem üstü hem altı eşit oranda pembe olmalı. Fırından çıkardım, bir 5 dakika bekledim ve ılınmış şerbeti komple üzerine dökelim. Siz izlerken birkaç püf noktası vereyim. İçinde irmik olan tüm tatlılarınızı fırında çok pişirmeyin. Fırında 40-45 dakika pişirirseniz irmik kurur, şerbetini çekmez. Bu tarz tatlılarda bazen sorun yaşıyorsunuzdur. Bunun sebebi o. Veya tatlı hamurunuzu çok sert yoğurursanız yine şerbetini zor çekebilir. Verdiğim tarifi birebir uygularsanız Allah'ın izniyle hiçbir sorun yok zaten. Şerbetini de çeker, lezzeti de muazzam olur. Bütün şerbeti döktüm ve şerbetini çekmesi için tatlılarımızı şöyle gösteriyorum size ne kadar şerbetli. Dinlenmeye alıyorum. Yaklaşık 1-2 saat şerbetini çekmesi için zaman verdim. Hemen size fikir amaçlı mesela bayramda böyle bir kek fanusunun içine tatlılarınızı dizin sevgili arkadaşlarım. Bunu da böylece masanızın üzerine bırakabilirsiniz. Misafirleriniz gelince sorun tatlı ister misiniz diye. Zaten tatlıları bu kadar minik minik görünce herkes bir tane alayım diyecektir. Ve tatlılarımız sunum için hazır. Sizlere şöyle bir gösteriyorum. Her ikisini de fanusa, yani bir tepsi tatlıyı 2 farklı fanusa ekledim. Sizlere sunum fikri olması için. Ve büyük bir zevkle hemen şöyle bir size gösteriyorum. Bir tane alıp doku testine geçiyorum. Çok severek yaptığım tatlılardan bir tanesiydi. Böyle minik minik, o kadar güzel oluyor ki yani bir taneyi bir lokmalık ağzınıza atıyorsunuz ama o kadar lezzetli ki 4-5 tane yeniliyor. Şöyle bir hemen servis tabağına aldım. 2 saatin içerisinde şerbetini nasıl çekmiş, nasıl lokum gibi yumuşamış ama kıvamını da koruyor. Yani öyle ağzınızda hamur gibi değil, çok güzel bir şekerpare tadında nefis bir tatlınız var. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle mis gibi portakal aroması da şerbetli tatlılara ben çok yakıştırıyorum. Bu şekilde denerseniz çok lezzetli olacağından eminim. Bugün sizlere bayram tatlınız için minik minik lokmalık boncuk şekerpare tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hepinizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.